Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre dünyada halen ortalama 463 milyon diyabetli hasta yaşıyor. Bu rakamın 2045 yılı itibariyle yaklaşık 700 milyona yükseleceği öngörülüyor. Avrupa Birliği'nde 20 ila 79 yaş arasında en fazla diyabetli kişilerin bulunduğu ülkeler arasında. Türkiye 6 milyondan fazla diyabet hastasıyla Rusya ile Almanya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Ülkemizde yapılan TURDEP-2 çalışmalarına göre tarama yapılan ve diyabet tanısı alan kişilerin yaklaşık yarıya yakını hasta olduklarını da bilmiyor. Bunun nedeni ise diyabetin yıllarca belirti vermeden sinsice ilerleyen bir hastalık olması. Dolayısıyla tanı konulduğunda en fazla 5 ila 10 yıl gecikmiş olduğu varsayılıyor. Diyabetin başlangıçta şikayet oluşturmaması da tanı zamanına kadar geçen sürede hastada önemli komplikasyonların gelişmesine yol açabiliyor. Erken tanı için düzenli aralıklarla açlık kan şekerinin kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla risk faktörü olmayan kişilerin 45 yaşından sonra her 3 yılda bir diyabet için değerlendirilmek üzere hekime başvurmaları gerekiyor. Ailede diyabet öyküsü, obezite, hipertansiyon, hamilelikte diyabet ve polikistik over sendromu gibi risk faktörü olan kişilerde ise açlık kan şekeri testine daha erken yaşlarda başlanılması ve sıklığının artması yaşamsal öneme sahip. Ancak toplumda diyabetle ilgili doğru sanılan hatalı bilgiler ve bu doğrultuda hareket edilmesi nedeniyle hastalığın tanısı gecikebiliyor. Tedaviden etkin sonuç alınamayabiliyor veya hastalığın yol açtığı kalp damar hastalıkları gibi komplikasyonlar şiddetlenebiliyor. Peki hangi yanlış inanışlar diyabet hastalarının hayatını güçleştiriyor? Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İnan Anaforoğlu, diyabet hakkında toplumda doğru olduğu düşünülen 8 hatalı bilgiyi şöyle anlattı. 1. Diyabet sadece ileri yaştaki kişilerde görülür. Yanlış. Doğrusu, yaygın inanışın aksine diyabet sadece ileri yaşlarda değil, genç yaşlarda, hatta çocuklarda bile gelişebiliyor. Tip 2 diyabet daha çok genetik yolla geçen, ileri yaşlarda ortaya çıkan, hatalı beslenme ve kilo ile ilişkili olan bir diyabet türü. Ancak ülkemizde obezite sıklığının artmasıyla birlikte tip 2 diyabet daha erken yaşlarda, gençlerde hatta çocuklarda dahi tespit edilebiliyor. Genetik geçişi çok zayıf olan ve mutlaka insülin tedavisi gerektiren bir diyabet türü olan tip 1 diyabet ise daha çok çocukluk, ergenlik dönemlerinde oluşuyor. 2. Diyabetli kişiler spor yapamaz. Yanlış. Doğrusu, Profesör Doktor İnan Anaforoğlu, diyabet hastalarının her türlü sporu yapabileceklerine dikkat çekerek şöyle devam ediyor. Hatta dünya çapında çok ünlü şampiyon sporcular bile var. Spor yapmak, düzenli egzersiz yapmak hastalarda kan şekerini düşürerek tedaviyi kolaylaştırıyor. Ancak unutulmamalı ki diyabetli kişiler spor yapmaya başlamadan önce diyabet tedavilerini yöneten doktorları, gerekirse kardiyoloji ile göz uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve kendilerine uygun spor programı açısından yönlendirilmeli ve tedavileri düzenlenmelidir. 3. Diyabet hastalarının hamile kalmaları sakıncalı. Yanlış. Doğrusu, diyabeti olan hastalar kan şekerleri düzenlendiğinde hamile kalabiliyor ve son derece sağlıklı çocuklar doğurabiliyorlar. Ancak annenin diyabeti hamilelikte çocuğa geçmese de bu süreçte kötü yönetilmiş bir diyabet ise bebekte doğum sonrası şeker düşmesi ve sarılık gibi bazı komplikasyonlara ya da annede gebelik tansiyonu, erken veya zor doğum gibi bazı ciddi tablolara sebep olabiliyor. Hamilelik öncesinde ve hamilelik boyunca şekerin düzenli takip edilmesi durumunda ise hem bebekte hem de annede komplikasyon gelişme riski oldukça düşük oluyor. 4. Hamileyken insülin tedavisi bebeğe zarar verebilir. Yanlış. Doğrusu, hamileyken diyabet için en uygun tedavi insülin tedavisidir. İnsülin plasantadan bebeğe geçmez. Anneye ve bebeğe bir zararı olmaz. 5. Karbonhidratlı gıdalardan tamamen uzak durulmalı. Yanlış. Doğrusu, sadece şekerli gıdalardan uzak durarak diyet yapmak doğru değildir. Karbonhidratlar ve yeterince yağ ile proteinden oluşan dengeli bir diyet önemlidir. Sağlıklı diyetin taze sebze, meyve, lifli gıdalardan zengin olması bekleniyor.
Ayrıca glisemik indeksi düşük, kaliteli liften zengin karbonhidratların tüketilmesi hastaları kan şekerindeki ani değişimlerden koruyor ve tok tutuyor. Kaliteli karbonhidratlar ayrıca sindirim sistemi ile bağışıklık sistemi için de faydalı oluyor. 6. Diyabet cinsel hayatı bitiriyor. Yanlış. Doğrusu. Diyabetik hastaların kan şekerleri beklenen normal aralıklarla seyrettiği sürece cinsel fonksiyon bozukluğu olması beklenmiyor. Hastaların cinsel hayatları normal bir şekilde devam edebiliyor. 7. İnsülin bağımlılık yapar. Yanlış. Doğrusu. İnsülin organlarımızın ve hücrelerimizin hayatta kalmaları, beslenmeleri için ihtiyaçları olan glikozu almalarını sağlayan pankreastan salgılanan bir hormon. Ayrıca insülinin bağımlılık yapma özelliği yoktur. İnsülin eksikliğinde dışarıdan insülin verilmesi gerekir. Yine tip 1 diyabet, organ yetmezliği, ameliyat dönemi ve hamilelik gibi bazı özel durumlarda insülin tedavisine ihtiyaç duyulabiliyor. Bazı hastalarda diyet ve egzersizin eşlik ettiği ilaçlarda metabolik iyileşme ve kilo verme sonrasında insülin tedavisi kesilerek diğer tedavilere geçilebiliyor. Ancak hekim önerisi olmadan hastaların kendi kendilerine insülin tedavilerini asla kesmemeleri gerekiyor. 8. Doğal balda, pekmezde, nar ekşisinde ve erik ile yeşil elma gibi ekşi meyvelerde şeker yoktur. Kan şekerini yükseltmezler. Yanlış. Doğrusu. Balda, pekmezde, nar ekşisinde ve ekşi meyvelerde şeker vardır. Dolayısıyla kan şekerini yükseltirler.